Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel bir patik yapacağız. 2 şiş ile ben patiğimde koyu yeşil, beyaz ve sarı olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Beyaz ve sarı ipimiz az gidiyor hanımlar. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Şişlerimiz ise böyle 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. 2 şiş ile yaptım. Patiğimiz bu üst bölümden başlıyor. Buralar tamamen 2 şiş ile örülüyor. Şu görüldüğü üzere bu patiğimizin sol ayağı, şimdi sağ ayağını yapacağız. Gerçi bu patiğin sağ ve sol ayağı aynı şekilde örülüyor. Başlangıç yerleri, taban kısımları, arka kısımları tamamen aynı yapılıyor. Sadece sol ve sağ patikte bu kenarlardan, şu üst bölümü ördükten sonra kenarlardan ilmek çıkartırken, biri iç taraftan çıkartırken bu sol taraf, sol ayağın ilmeklerini, sağ ayağınkini bu dış taraftan, buradan çıkaracağız. Tek fark bu. Zaten buraları yaparken de sizlere detaylı anlatacağım. Patiğimizin bu tabanını yaparken ilaveten şöyle 2 tane daha yedek şişe ihtiyacımız olacak, ilmekler kastığı için. Hani misinalı şiş kullanabilenler buralarda misinalı şiş de kullanabilir. Fakat dediğim gibi ben böyle 2 tane daha kısa yedek şiş kullanacağım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimiz bakın şöyle. Tabanımız yine bu şekil. Patiğimizin arka bölümü gizli topuk kesimi yaptım. Kenarlarımız böyle. Çok şık, zarif, güzel bir model oldu hanımlar. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Patiğimizde hanımlar önce şu üst bölümü yapacağız. 24 ilmek olarak patiğime başlayacağım. 24 ilmek. Şu şekilde. Hanımlar, patiğimizde tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde 24 ilmeğimizi atacağız. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Devam ediyorum. 14. ilmeğim. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, şu 23, şu da 24. ilmeğim. Hemen şuraya kenara bir tane şöyle düğüm atıyorum. Fazla ipimin ucunu da kesebilirim hanımlar burada şöyle. Haroşa örgü yapacağız hanımlar dediğim gibi. Şimdi geri dönüyorum. İlmeklerimizi tamamen bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa yani düz örgü olarak öreceğim. Ben haroşayı örgümün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum çünkü. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi böyle düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın burada şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşamız olacak hanımlar başlangıç bölümünde. Yine ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi düz olarak örünce 2 diş haroşamız oluyor. Yine sıra sonuna kadar 24 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim şimdi. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Böylece ön yüzde 2 diş haroşamız olacak. Sonra modelimizi kurmaya başlayacağız sarı ipimiz ile. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Burada 2 diş haroşamız oluştu. Bu aşamada şöyle sarı ipimi de hazırlıyorum yanıma. Çünkü modelimize bu aşamada başlayacağız. Ön yüzde modelimizi kuracağız hanımlar. Bu sarı desenimizi yapacağız yani.
Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4. Kenar ilmeğimizle birlikte kenardan toplam 4 ilmek ördük. Şimdi bu sarı ipimi ekliyorum. 4 ilmek de sarı ipim ile öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şöyle sarı ipimin ucunu şurada yeşil ipime bağlayacağım. Bir tane sarı ördükten sonra patiğimiz sökülmesin, sağlam olsun diye. Şöyle şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şu 4 tane sarı öreceğim hanımlar. Yeşilimiz beklesin orada. Şimdi sarı ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Bakın şu ikinci sarı ilmeğim. Şu üçüncü. Şu da dördüncü. 4 tane sarı ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndük. Bu aşamada bu 4 tane sarı ilmeğimi sarı ipimle öreceğim. Bakın ilk ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Arka yüzde ip değişikliği yaparken bakın sarımı arkada bırakıyorum. Yerine şöyle yeşil ipimi alıyorum. Şöyle. Yeşil ipimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Arka yüzde sarı ilmeklerimizi sarı ipimiz ile, yeşil ilmeklerimizi de yeşil ipimiz ile örüyoruz. Şimdi geldik yine ön yüzdeyiz. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Bir önceki sırada 4 ilmek yeşil örmüştük. Şimdi 5 öreceğiz. Bakın şu 3, 4. Bakın buradan bir tane daha sarımı yeşil ile örüyorum. 5. Tekrar sarı ipimi elime aldım. Yanındaki 3 tane sarı ilmeğimi yine sarı ile örüyorum. Hemen buradan 2 tane daha yeşil ilmeğimi sarı ile öreceğim hanımlar. Bakın 1, 2. 2 ilmeği daha sarı ile ördüm. Burada 5 tane sarımız oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi düz örüyorum. Bu 5 ilmeğimin tamamını düz öreceğim. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Bakın sarımı arkada bıraktım. Şöyle çaprazlamasına bakın sarının altından alarak. Yoksa hanımlar bu şekilde çaprazlamasına ipleri almazsak şu bölümlerde delik görüntü oluşur. Delik görüntü oluşmaması için ipleri çaprazlamasına alıyoruz. Şişimdeki 5 ilmeğimi de yine yeşil ipim ile örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi modelde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda bir önceki sırada 5 ilmek yeşil örmüştük. Şimdi 6 ilmek olacak. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Bakın sarıyı da yeşil ile örüyorum. Bir sarı ilmeğimi 6 yeşilim oldu. Şimdi tekrardan sarı ipimi alıyorum. Bakın burada 4 sarı ilmeğimi yine sarı ile ördüm. Ardından bu defa yine 2 ilmeği daha, bakın 2 tane yeşil ilmeğimi daha sarı ile örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Sarımı arkada bıraktım. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de bir önceki sırada 6 yeşil örmüştük. Şimdi de 7 tane yeşil ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 7 tane yeşil. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Şu sarıyı da yeşil ile ördüm. 7 tane yeşilimi ördüm. Tekrar sarı ipimi elime alıyorum. Burada 5 tane sarım kaldı. 5 sarımı sarı ile ördüm. Tekrardan 2 yeşilimi daha öreceğim hanımlar. Her defasında 2 tane yeşil ilmeği sarı ile örüyoruz. Bu şekilde. Bu işlemi burada son 2 ilmeğimiz, son 2 yeşil ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzde sarı ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Şöyle çaprazlamasına ip değişikliğimi yine yaptım. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada yine bir önceki sırada 7 yeşil örmüştüm. Şimdi 8 yeşil öreceğim. Her defasında buradan bir ilmek sarıyı da yeşil ipimizle öreceğiz. Şu 4. yeşil ilmeğim 5, 6, 7, 8. Tekrardan sarı ipimi şöyle elime alıyorum. Sarı ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Bakın buradaki sarımı da ördüm. Şimdi yine 2 tane yeşil ilmeğimi sarı ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. 2 ilmek daha sarı ile ördüm.
Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bakın ip değişikliği yaptım. Yeşilimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük hanımlar. Şu anda gördüğünüz gibi bakın ön yüzdeyiz. Şeklimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Hani ördükçe zaten şeklimiz ortaya çıkacak. Yine bu aşamada hanımlar bir önceki sırada 8 yeşil örmüştük. Şimdi 9 yeşil öreceğim. Şu ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bir tane daha sarıyı yeşil ile örüyorum. 9. Tekrar sarı ipimi elime aldım. Öncelikle sarı ilmeklerimi sarı ipim ile öreceğim. Bakın sarılarımı ördüm. Ardından 2 tane yeşil ilmeğimi daha sarı ile örüyorum. Bu şekilde. Bakın 2 yeşilimi daha sarı ipim ile ördüm hanımlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle haroşa olarak örüyorum. Sarımı arkada bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Yine devam edeceğim hanımlar. Bir önceki sırada 9 ilmek yeşil örmüştük. Şimdi 10 ilmek yeşil öreceğiz. Yani buradaki bir sarı ilmeğime kadar öreceğim. Bakın bu bir sarımı da yine yeşil ile ördüm. Tekrar şöyle ip değişikliği yapıyorum. Öncelikle sarı ilmeklerimi sarı ipim ile öreceğim. Bakın sarılarımı ördüm. Ardından 2 yeşili daha yine sarı ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Son 2 yeşil kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Sonra ilk modelimiz bitmiş olacak. Arka yüzdeyim şimdi. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile ördüm. Şimdi sarımı arkada bırakıyorum. Yeşilimi alıyorum elime. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Modelde artık son sıramızı yapacağız hanımlar. Yine bakın buradaki ilk sarı ilmeğime kadar yeşil ipimle öreceğim. Şu üçüncü yeşilim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane sarımı da yine yeşille ördüm. 11. Tekrardan sarı ipimi elime alıyorum. Öncelikle sarı ilmeklerimi sarı ile öreceğim. Bakın burada 9 tane sarı ilmeğim vardı. Sarı ile ördüm. Hemen 2 tane daha yeşilimi sarı ile örüyorum. Bakın burada son 2 yeşilim kaldı. Yani artık bu modelimiz bitti. Bakın son 2 yeşil kalana kadar modelimizi yaptık. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk sarı modelimizin son sırası arka yüzde. Bu şekilde yapılıyor hanımlar. İlk modelimizi bitirdik. Şöyle yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum. Şimdi şu geri döndüğümüzde hanımlar bakın. İlk modelimiz böyle gayet güzel. Bakın şekli ortaya çıktı. Gayet güzel oldu. Şık oldu. Hani ben böyle bu patiğimde beyaz sarı kullandım ama sizler sırf tek renk olarak da hani 2 renkli olarak da yapabilirsiniz. Ya da bu üstteki desenleri rengarenk yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kombinlemenize göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ilk modelimizi bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. İlk model bitti. Arada bir diş haroşamız var. Bakın yeşil ile ilmeklerimi hepsini sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Bir diş haroşamız var. Sıra sonuna kadar yani 24 ilmeğim vardı. 24 ilmeğimin tamamını örüyorum. Sarı ipimi koparmayacağım. Burada beklesin hanımlar.
İkinci modeli yaparken yine aynı sarı ipimizi kullanacağız çünkü. Sarıdan 2 tane, beyazdan 2 tane yaptım. Bakın son 2 ilmeğimi de yine örüyorum. Sıra sonuna geldik. Geri dönüyorum. İlmeklerimin tamamını ördüm. Arka yüzdeyim. Yine burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. İkinci modeli başlatacağız. Hanımlar, her iki patiğimizin de bu ön bölüm aynı yapılacak. Şimdi bu sol ayak, bitirdiğim şu elimdeki manken ayaktaki modelim sol ayak. Bunu da yine aynı şekilde örmüştüm hanımlar. Aynı. Hani farklı bir örülüş şekli yok. Her yerimiz aynı patikte. Yine bakın bunu da aynı şekilde örüyorum. İlk modelimi yaptım. Şimdi ikinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde kuracağız hanımlar. Bunun için de şöyle beyaz ipimi hazırlıyorum. Model aynı. Kafanız karışmasın diye yine ilk sırasını göstereceğim. İlk modelimizi yaparken ilk 4 ilmeğimizi yeşil ile örmüştük. 1, 2, 3, 4. Ardından beyazımızı eklemiştik. 4 tane beyaz. Hani burada da 4 tane sarı örmüştük. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Sadece renk değişikliği yaptık. Buraya 4 tane şöyle önce beyazımın ucunu bağlayacağım. Şöyle. Bir tane beyaz ördükten sonra beyaz ipimin ucunu yeşilime bağlıyorum. Düğüm attım sıkıca buraya. Şu birinci beyazımdı. Bakın beyazın ucunu yine gizleyerek gidiyorum. Sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Daha pratik oluyor böyle. Şu üçüncü ilmeğim. Şu da dördüncü beyaz ilmeğim. Bakın sarıyı nasıl yaptıysak beyazı da aynı şekilde yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. 4 tane beyaz ilmeğimi. Bakın beyazımı arkada bıraktım. Yeşilimi alıyorum. 4 tane yeşil ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Bu şekilde hanımlar sarı modeli nasıl yaptıysak beyazı da aynı şekilde yapacağız. Her seferinde ilk başta bu bir beyaz ilmeği yeşil ile öreceğiz. Beyazları ördükten sonra sol taraftan 2 yeşili daha beyaz ile örerek gideceğiz. Ta ki şişte son 2 yeşil kalana kadar modele bu şekilde devam edeceğiz. Bir önceki sırada 4 ilmek yeşil örmüştük. Bakın şimdi 5 örüyorum. Sonrasında beyazımı aldım. 4 tane beyaz 3 tane beyazımı yine beyaz ile ördüm. Ardından 2 tane yeşil ilmeğim var. Bu 2'yi de beyaz ile örüyorum. Bu aşamada hanımlar bakın kenarda bir önceki sırada bu kenara 4 yeşil örmüştük. 4 beyaz örmüştük. Şimdi bu kenarda da yine kenarda 5 yeşilim var. 5 beyaz. Bir sonraki sırada bu kenarda 6 yeşilim olacak. Burada da 6 beyaz olacak. İlmek sayıları da böyle eşit oluyor. Birbiriyle aynı olarak gidiyor. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Şimdi geri döndüm. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipimi ile haroşa örüyorum. Yeşilimi aldım. Kalan 5 yeşil ilmeğimi de yeşil ipim ile haroşa olarak örüyorum. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. Biz bu işleme burada son 2 yeşil ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Sonra beyaz modelimiz bittikten sonra tekrardan sarıyla ördüm. Ben dediğim gibi siz 2 renkli, 3 renkli ya da 5 renkli artık nasıl istiyorsanız dilediğiniz rengarenk de yapabilirsiniz. Sonrasında ikinci modelimiz bittikten sonra aynı şekilde 3. modeli yapacağız. Model kurulumu aynı hanımlar. Böyle yarım yuvarlak, böyle yarım ay şeklinde görüntüsü olacak patiğimizin. Toplamda hanımlar patiğimize 4 tane bu modelden kuracağız. 1, 2, 3, 4. Dördüncü modelden sonra renkli iplerimizi artık kesip arkaya bağlayabiliriz. Dördüncü modelde bittikten sonra yine ilk başlangıçta 2 diş haroşa örmüştük. Modele başlamıştık. Model bittikten sonra yani 4 tane modelin bitiminde de yine ilmeklerimizi 2 diş haroşa olacak şekilde ana renk ipimizle yani yeşil ipimizle örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin bu taban kısmını yapacağız. Evet hanımlar ben toplamda 4 tane desenimi yaptım. Geldim 4 desenimden sonra 2 dişte yeşil ipimle haroşalarımı ördüm. Şimdi ilmeklerimizi ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Şöyle çok sıkı bir kesim yapmayalım. Bu kesim yaptığımız yerden ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek adına burada çok sıkı bir kesim yapmamamız gerekiyor. Bu şekilde. İkişer toplayarak ilmeklerimiz
kesiliyor. İlmeklerin hepsini gördüğünüz gibi sırasıyla kesiyorum. Bakın hanımlar, gevşek bir kesim oldu. Bu kenar ilmek yerlerinden çünkü ilmekler çıkaracağız. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu da şöyle kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin bu bölümünü böylece tamamlamış olduk. Bitirdik bu üst bölümünü. Şimdi hanımlar, eğer ki sizler bu yapılmış olan patiğim sol ayaktı. Sol ayak yapıyorsanız eğer ilmek çıkartma işlemine hemen buradan başlayacaksınız. Bakın. Sol ayağı yaparken, yani şu örülmüş olan patiğimin kenarlarından ilmek çıkartma işlemini gösteriyorum. Hemen buradan ilmek çıkaracağız. Bakın ipimizi hiç kesmeden bir sıradaki değil bir sonraki, bakın şu aralarda şu yuvarlak küçük aramız var. Hemen öndeki değil bir sonraki kenar ilmek yerine ilmek girerek ilmek çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Hemen öndeki değil bir ilerideki kenar ilmek yerine girdim. Hemen öndeki değil bir ilerideki kenar ilmek yerine giriyorum. Hemen öndeki değil, bakın şurada bir ilerideki kenar ilmek yerine giriyorum. Devamında hanımlar bakın sol ayağı yaparken bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Ardından bu bölümü tamamladık. Bakın buradan 5 ilmek çıkarttık. Sonrasında hanımlar sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek şöyle 7 ilmek çıkaracağız. Bak 22 ilmek çıkaracağız buradan. Pardon 7 demişim. Şöyle sırasıyla hanımlar ortalama şuraya gelene kadar toplamda 22 ilmek çıkaracağız. Bu burun kısmından toplamda 4 ilmek buradan, 3 ilmek yan taraftan olmak üzere 7 ilmek de bu burun kısmından çıkaracağız. Tekrar 22 ilmek de diğer kenardan çıkaracağız. Ortalama şuraya kadar ilmek çıkartmış olacağız şu şekilde. İlmek çıkartma işlemini sol patikte bu şekilde yapıyoruz. Hani buna benzer bir iki tane model yapmıştım. Sol ayağı sağ ayağı yapamadık diye yorumlar gelmiş. Hanımlar şu ördüğümüz bu sol ayağı yaparken ilmek çıkartma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ilmeklerimi geri alıyorum. Çünkü biz şimdi sağ ayağı yapacağız. Burada kesim yaptıktan sonra şurası sağlam olsun diye şuraya şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle sıkı bir zincir çekiyorum. İpimi hanımlar hatta 2 tane çekelim, sağlam olsun burası. Eğer ki sağ ayağı yapıyorsak, şu anda zaten sağ ayağı yapacağız. İpimizi burada keseceğiz. Sol ayağı yaparken dediğim gibi ipi kesmeyeceğiz. Şuralardan ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Şimdi birlikte bu sağ ayağımızı yapacağız. Sadece sol ve sağ ayaktaki tek fark şu: ilmek çıkartma yerleri farklı. Geri kalan her yere aynı hanımlar. Bu aşamada hemen sağ ayağı yaparken bakın patiğimizi şöyle tutuyoruz. Şöyle. Bakın ördüğümüz şekli şöyle tutuyoruz. Çünkü model birbirine simetrik olacak. Bu bölümde hanımlar tam olarak şu bölümden ilmek çıkaracağız. Bakın birinci şeklimiz, ikinci şeklimiz, üçüncü şeklimiz. Üçüncü şeklimizin 1, 2, 3, dördüncü haroşa sırası bakın şuradan. Birinci beyaz, ikinci, üçüncü, şu dördüncü beyaz sıra. Bakın dördüncü haroşamız burada. Bunun tam hizasından şuradan girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. İlmek çıkartma işlemi sağ patikte bu şekilde olacak hanımlar. Yeşil ipimi buradan ekleyeceğim şimdi. Şöyle şu kenardan girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. İlmek çıkartma işlemini bakın patiği şöyle birbirine simetrik tutuyoruz. Bakın tam karşıdan şu şekilde ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şuradan bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla ilmek çıkaracağız hanımlar burada. Şu ikinci ilmeğim, hemen ikinci ilmeğimi çıkarttıktan sonra bu yeşil ipimin ucunu yine şöyle kendisine bağlayacağım. Sırasıyla bakın ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü ilmeğim, şu beşinci ilmeğim, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bakın 22 ilmek buradan çıkarttık. Şimdi burada hani videonun başında yardımcı şiş kullanacağım demiştim. Hemen kullanacağım. Şöyle yardımcı şişlerimi de alıyorum. 22 ilmek şu kenardan çıkarttıktan sonra 7 ilmek, şu burun kısmı 7 ilmek ile başlayacak. 7 ilmek de orta kısımdan ilmek çıkaracağım hanımlar. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim. Bakın şu kenarlara yine girerek ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Şu tam tepe noktası biraz sıkı. Şu tığ ile gelip çıkarayım ilmeğimi buradan. Şu dördüncü ilmeğim. Pardon 2 ilmek vardı. Şu üçüncü ilmeğim. Yanlış oldu. Düzgün çıkartalım ilmeklerimizi. Şu dördüncü.
5, 6, 7. 7 ilmek de bu orta kısımdan çıkarttık. Şimdi bir diğer şişime alıyorum. Burası burun kısmımız olacak hanımlar. Tekrardan diğer kenardan da yine 22 ilmek çıkaracağım. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7. Şu 8. ilmeğim. 9. 10. Böyle sırasıyla hanımlar ilmek çıkartıyorum buralardan. 11, 12, devam ediyorum. 13. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 13, 14, 15, 16, 17. Bakın şu bölümlere geldik. Şu bölümlerde hanımlar bir sıra atlayıp bir sıra sonradan ilmek çıkarıyorduk. Çünkü diğer sol ayağı yaparken de aynı şekilde yapmıştık. Şu 18. ilmeğimiz oldu. Bakın bir ilmek atladım. 19, 20. Buradan tam olarak hanımlar şu köşeye kadar 22 ilmek çıkartmamız gerekiyor. Şu 21. En son şu kenara da giriyorum. Bakın son kenar ilmek yerine şuraya da giriyorum. Buradan toplamda 22 ilmeği bir şekilde sığdıracağız. Bakın şu bölüme. Buradan da yine 22 ilmek çıkarttık. Burada 22, burada 22. Burun kısmında da 7 ilmeğimiz var. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir diş haroşa öreceğiz. Yani buradan çıkarttığımız ilmeklerimizi tamamen şu an arka yüzdeyiz. Düz olarak örüyoruz bu şekilde. Şöyle ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bakın şu kenardaki 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmında 7 ilmeğim var. Bunu da yine düz olarak öreceğim. Buralarda yine misinalı şiş de kullanılabiliyor. Dediğim gibi ben böyle kısa şişlerle rahat yapabildim. Buradaki 7 ilmeğimi de ördüm. Şimdi diğer taraftaki 22 ilmeğime geldim. Hanımlar diğer sol kenarda aynı şekilde yapacağız. 22 ilmek 22 ilmek kenardan 7 ilmek ortadan çıkarttık. Geri döneceğiz arka yüzde. Bu çıkarttığımız ilmekleri bu şekilde düz olarak öreceğiz. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Diğer kenarda aynı şekilde yapılıyor. Diğer kenar derken diğer patiğin eşi de aynı şekilde oluyor. Şimdi tekrardan burun kısmına kadar ilmekleri 22 ilmeği öreceğiz hanımlar bu aşamada. Geri döndük. Ön yüzdeyiz. Burun kısmına kadar olan 22 ilmeği öreceğiz. Burundan itibaren burun bölümündeki 7 ilmeğin orada artışlar görülecek. Onu da nasıl yapacağımızı şimdi sizlere anlatacağım zaten. Bu şekilde burundaki 7 ilmeğime kadar örüyorum. Yine haroşaya devam ediyoruz buralarda. Evet, burun kısmına geldik. Şimdi buradaki 7 ilmeğimi de öreceğim. Öncelikle. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu taban bölümünde artışlar görülecek. Yani şu bölümde 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi hemen yandaki şişimden bir ilmeğimi örerek ortaya ekledim. Ortada 8 ilmeğim oldu. Bir ilmek ekledikten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim. Bu bölümde 13 ilmek olana kadar ilmekleri alacağız yanlardan. Bakın şu 8. ilmeğimi de ördüm. Şimdi de diğer şişimden bir adet ilmeği örerek şöyle orta kısma ekliyorum. Böylece ortada 9 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra geri döneceğiz. İpimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Ortadaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şu 9. ilmeğim. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Ortada şimdi 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu orta kısımdaki 10 ilmeğimizi örüyoruz. Şu 10. ilmeğim. Şişimden bir adet ilmeğimi
Örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. 13 olana kadar yine devam edeceğiz. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim. 11. Şöyle şu 11. ilmeğim ve şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle bu 12 ilmeğimizi öreceğiz. Şu 12. ilmeğim ve şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Artık tabanımız 13 ilmek olarak örülecek. Evet hanımlar, şimdi bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. 13 ilmek olarak şu şekilde yapacağız. İpimizi yine karşıda ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmek öreceğim. 13. de kesim yapacağım. Tabanımızda 13 ilmek vardı. Burada bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. 13. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. 13. ilmekle şişimden aldığımı birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. 13 ilmek olarak bu şekilde kesim yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmek öreceğim. Hatta sayalım dilerseniz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. İpimiz yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3. Böyle tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Yani 12 ilmek örüyoruz. 13. de kesim yapıyoruz. Bakın 12'yi ördüm. 13.'yü örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra yine tekrar geri dönüyoruz. İpimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. Tekrardan 12 ilmek öreceğiz. Yani son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın son bir ilmek kaldı. Sonuncu ilmeği örerken şişten de bir ilmek alacağız yan taraftan. İkisini keseceğiz. Kesimden sonra geri döneceğiz. 13 ilmek üzerinden taban bu şekilde kesilecek. Hanımlar, biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol tarafta 6'şar ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol şişimizde son 6'şar ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin bu taban kısmını 13 ilmek olarak keselim gelelim. Evet hanımlar, kenarlarda 6'şar ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını, bu bölümünü 13 ilmek üzerinden ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu: yanlardan ilmekler alarak gideceğiz. Kesim yapmayacağız. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle bu orta kısımdaki 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Ardından bu şişimden bir ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Orta kısımdaki ilmek sayıları artacak hanımlar. Bir ilmek aldıktan sonra tekrar geri dönüyorum. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine bu orta kısımda 14 ilmeğim oldu şimdi. Bu 14 ilmeğimi öreceğim. Şöyle 14.'yü de ördüm. Yine yan taraftan da bir ilmek örerek şişime ekliyorum. Burada 15 ilmek oldu. Yanlardan birer ilmek ekleyerek gideceğiz hanımlar. Orta kısımdaki ilmek sayıları artacak. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle bu taban bölümdeki ilmekleri öreceğim. Bakın bu tabandaki sonuncu ilmeği de ördüm. Yine şişimden bir ilmek örerek tabana ekliyorum. Bir ilmek ekledikten sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi de bu taban kısmındaki bütün ilmekleri öreceğim. Ardından diğer şişten de bir ilmeği ekleyerek bu taban kısmına geçireceğim o ilmeği de. Bu şekilde bu bölümü böyle örüyoruz hanımlar. Bakın sonuncu ilmeği de ördükten sonra burada da şişimden bir adet ilmek alıyorum. Orta kısma ekledim. Yine bir ilmek aldıktan sonra geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz. Biz bu işleme şu yanlardaki 4'er ilmeğimiz kaldı şu anda. Bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu yanlardaki ilmekler bitene kadar patiğimizin bu bölümünü sizlere gösterdiğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerin tamamını böyle size gösterdiğim gibi ördüm.
Tabanda 13 ilmek vardı. Yanlardaki ilmekleri de ekledik. Şişimizde şu anda 25 ilmeğimiz oldu. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. O şekilde ilmek sayıları yine artacak. Bakın ilk kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek şöyle ilmeğin iki kanadına birden hemen şu kenarlardan ilmek çıkartıyoruz. Bakın şu kenar yerlerimiz belli. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. 25 ilmeğim vardı. Bir ilmek buradan çıkarttım. 26 ilmek oldu. Şimdi sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bu şekilde. Şöyle devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de şu kenara hanımlar bakın kenar ilmek yerine giriyorum. Hemen burada da kenar ilmek yerlerimiz var şu bölümde. Burası başlangıç yerimiz oluyor. Başlangıç yerindeki yere girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle 27 ilmeğimiz oluyor. Tekrar ilmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Sırasıyla kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız hanımlar. Hanımlar bu aşamada yine burada ilmek sayıları arttıkça burada ilmekler sıkışık duruma gelecek. Bu aşamada yine şöyle yedik bir şiş kullanarak şu orta bölümdeki ilmekleri iki şişe bölerek patiğinizin bu bölümünü yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan hatta bu bölümde diğer bir şişi ekleyeyim. Nasıl yapıldığını da görürsünüz. Bu aşamada yine bakın sıradaki kenar ilmek yerine. Bakın şu bölüm. Şu yuvarlak olan oval bölümden hemen sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. 27 ilmeğimiz vardı. Şimdi 28 ilmek oldu. Tekrardan ara kısımdaki ilmekleri öreceğim. Diğer uca kadar. Bakın yarıya kadar ördüm hanımlar. Ardından diğer yarıyı da diğer şişle öreceğim. Bu taban bölümünde ilmekler sıkışacağı için yedek şişe ihtiyacımız oluyor. Dediğim gibi misinalı ile örenler bu bölümü rahat yapıyorlar ama ben misinalı şişle bu bölümleri beceremedim. Sonuncu ilmeğimi ördükten sonra hanımlar bakın şurası başlangıç bölümümüz. Diğer patikte de aynı olayı yaptım. Burada da aynısını yapacağım. Bu bölümde bir önceki sırada hemen sıradaki kenar ilmek yerine girmiştik. Şimdi bakın bir kenar ilmek yeri atlıyorum. Bir diğerine batıyorum. Bakın bir kere bu şekilde yaptık. 5 kere aynı işlemi tekrar edeceğiz. Hani 5 kere hemen öndeki yere değil de bir sonraki yere batarak yapıyoruz. Bunu bir kere yapmış olduk. Devamında hanımlar bakın bir sıra bir sonraki sırada bir öne batarken bir sonrakinde bir kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine batacağız. Bu işlem 5 kere devam edecek. Hani bu bölümde patiğimizin şu bölümü aynen görüntüdeki gibi olabilsin diye. Bu şekilde olabilsin diye. Bu sol ayağı yaparken de yine bu başlangıç yeri olan bölümden bakın şurası başlangıç bölümümüz. Şurası. Bu bölümü diğer patikte de yaparken aynı 5 kere bir tane kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine batacaksınız. Yani 5 kere bu işlem tekrar edecek. Diğerlerinde yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek patiğinizin bu bölümünü yine yapacaksınız. İlmeğimi çıkarttıktan sonra yine geri döndüm. İpim karşıda. Gördüğünüz gibi diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak diğer uca kadar öreceğim. Böyle böyle hanımlar patiğimizin bu bölümünü yapacağız. İlmek sayılarımız da her defasında böyle artacak. Şu anda 29 ilmeğimiz oldu zaten. Yine diğer şişteki ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bakın şu bölümde bakın şu oval bölümde kenar ilmek yere atlamıyoruz hanımlar. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyoruz bu şekilde. Böyle böyle patiğimizin bu bölümünü yapıyoruz hanımlar. Ortalama hemen şu bölüme gelene kadar. Bu yuvarlak oval olan bölümde buraya kadar geleceğiz. Diğer bölümde ortalama şuraya kadar falan geliyoruz. Hani yerleri bu şekilde belli oluyor. Yanlardan ilmekler çıkartmaya devam ediyoruz. Biz bu işlemi hanımlar bu şişte toplamda şurada. Toplamda 50 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin bakın şu bölümünde şöyle toplam şurada 50 adet ilmeğimiz var. 50 ilmek olana kadar patiğimizin bu kısmını bu bölüme kadar sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar şimdi 50 ilmeğim olana kadar bu şekilde kenarlardan ilmeklerimi çıkarttım ve geldim. Patiğimizi bu şekilde tamamladık taban bölümünü. Şimdi şu arka bölümüne geçeceğiz hanımlar. Artık yanlardan ilmekler falan çıkartmayacağız. 50 ilmek üzerinden patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz hanımlar. Bu şekilde yine bakın ilmek çıkartmıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi bu şekilde
haroşa olacak şekilde yine örüyorum. 50 ilmek üzerinden tabanımızı örüyoruz hanımlar bu şekilde. Yine haroşaya devam ediyoruz. Diğer şişime geldim. Yine buradaki 50 ilmeğimi de öreceğim. Bir süre sonra arka bölümü ördükçe bu bölüm böyle genişleyecek. Daha rahat örülür hale gelecek. Böyle birkaç sıra ördükten sonra bilek bölümü açılacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzdeyiz şu anda. Tekrar haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de öreceğim. 50 ilmek olarak bir diş haroşa örmüş oluyoruz hanımlar bu şekilde. Ön yüzde arka yüzde ilmekleri 2 sıra örünce bir diş haroşa düşüyor ön yüze. Yine sonuncu ilmeğimi ördüm. 50 ilmek üzerinden buraya bir diş haroşamızı ördük. Buradaki haroşa sıralarını şaşırmayalım diye hemen bir diş haroşanın altına şöyle küçük bir ip geçireyim. Şöyle haroşamızın yeri belli olsun diye. Şuradan şöyle bir tane ip geçireceğim. Küçük bir ip. Şöyle. Bir diş haroşamızın olduğu yer belli olsun diye hemen şöyle bir tane düğüm attım. Bakın burada bir diş haroşamız oldu. Ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda hanımlar 14 sıra yani 14 diş haroşa ördüm. Sizler bu aşamada hani birkaç sıra ördükten sonra şu bilek bölümü açılıyor zaten. Şu bölümü açılıyor. Patiğinizi ayağınıza bir giyin, ölçün. Ayağınıza giyeceksiniz hanımlar. Arka bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Hani ben 14 sıra haroşa yaptım. Benim ölçülere göre tam oldu. Belki siz 15, belki 17 yapacaksınız. Belki 12 yapacaksınız. Bu tamamen sizin ayak ölçülerinize göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle mutlaka ayağınıza ölçün. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Sonra birlikte topuk kesimini yapacağız. Evet hanımlar patiğimin bu arka bölümünü ördüm geldim buraya 14 diş haroşamı yaptım. Artık şu ipimi de şöyle çekebilirim. İşareti de gerek kalmadı. Bu aşamada hemen ölçüyü şöyle vereyim hanımlar. Burundan itibaren şöyle ölçerek bakın boyunu veriyorum. 20 santim patiğimizin boyu. 20 santim kadar ördüm. Haroşa örgü olduğu için bakın şöyle gayet esnek hanımlar. Şöyle göstereyim. Esnek haroşa örgünün özelliği esnek olmasıdır zaten. Bu aşamada hanımlar arkayı ördüm. Şöyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 21 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Topuk kesiminde hanımlar bu şekilde ayırınca bana kolaylık sağlıyor çünkü. 21 ilmek ayırdım demiştim sol tarafa. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Yine haroşaya devam ediyoruz. İlmeklerimi sayarak öreceğim hanımlar. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi normal ördüm. 21. ilmeğimi örerken şu öndeki ikisini alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimizi yaptık. 20 ilmek ördüm. 21. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 21 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısmı baktığım anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu aradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. İpimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde kesimler yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri haroşa olarak örüyoruz hanımlar.
sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Tekrardan bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 20 ilmek öreceğim. 21. de kesimimi yapacağım. 5 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. ilmeğime geldim. Öndeki ikisini alıyorum 21. de keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Yine ilk ilmeği örmeden alacağız. Devamında gelen ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ardından tekrar ön yüzde ilk 20 ilmeği öreceğiz. Yine 21. örerken kesim yapacağız. Biz bu işleme şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Topuğumuz oluşacak bu şekilde. Şimdi hep birlikte şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Bu aşamada ilk başta sol tarafa 21 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Topuğumuz bakın bu şekilde oluştu. Şimdi gizli kesimimizi yapacağız. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Gizli kesim olduğu için kesim yeri arkada belli bile olmuyor hanımlar. Her iki patiğin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor. Dediğim gibi kesim yeri belli bile değil zaten. Bu şekilde kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. İlmeklerimi kestim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şundaki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya şöyle bir tane bir zincir oluşturdum. Şöyle hemen düzeltelim patiğimizi. Bakın. Kesim yeri burada belli bile değil. Gizli kesim olduğu için. Çok güzel, şık, zarif bir topuk oldu. Şimdi patiğimizi bitirdik hanımlar. Ben bir de patiğimizin kenarına şu şekilde kenar oyası gittim. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Kenar oyası yapmak isteyen olursa da hemen nasıl yapıldığını göstereceğim. Aynı yeşil ipimizle yapıyoruz hanımlar. Bu ilmeğimin içine yine tığımı geçirdim. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak buraya bir tane şöyle sık iğne oluşturuyorum. İlmeğin iki kenarına birden batıyoruz hanımlar. Şu kenar ilmek yerlerinde. Bir tane sık iğne oluşturdum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine şöyle girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Bir tane kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki sıradaki kenar ilmek yerinin iki kanadına birden girerek kirpiğimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikincisini yapalım. Yine bir öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum ve önündeki sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Üçüncüsünü yapalım. Öndeki yere batarak sık iğne oluşturuyorum. Hanımlar biraz gevşek yapalım bu bölümü. Hani kenar oyamızı. Bu şekilde patiğimizin bilek bölümü kasmasın, gergin durmasın. Bakın yine üçüncü kirpiğimi de yaptım. Ardından hemen önüne bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. Patiğimizin bu çevresini hanımlar bu şekilde ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar patiğimde kenar oyamı yaptım geldim. En son hanımlar şuraya bir tane bir zincir çekeceğim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen bu ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bir bütün olarak bakalım birlikte. Şöyle ipimin ucunu düğümleyerek, şöyle sıkılayarak arka ilmek aralarından geçirerek güzelce gizliyorum. Bu şekilde. Hemen bakalım patiğimize. Şeklimiz bu hanımlar. Bakın. Şöyle gayet esnek, güzel, ayağı saran hoş bir model oldu. Birlikte sağ ayağını yaptık. Sol ayağını zaten önceden yapmıştım ki zaten videomu çekerken de sizlere
diğer sol ayağının da nasıl yapılacağını detaylı anlattım. Şimdi hemen sağ ayak mankenimi alacağım. Patiğimi giydireceğim. Bir de manken ayağımızda görelim patiğimizi. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikişimiz yok. Dikişsiz çok güzel zarif bir patik yaptık. Ben dikişli patikleri dediğim gibi sevmiyorum. Beni bilen biliyor. Çünkü ister istemez ayağı rahatsız ediyor dikişler. Buyurun hanımlar. Sağ ayağımızı da bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi bakın esneklik payını da yine göstermek istiyorum. Yine burun kısmından da şöyle patiğimi tutayım, esneteyim. Bakın. Esneklik payı gayet güzel, haroş olduğu için çok şık, çok zarif bir patik oldu. Hanımlar evet patiğimiz şöyle birbirine simetrik geliyor. Patiğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu. Hemen tabanımız yine göstermedim galiba, unuttum. Patiğimizin arka bölümü, topuğumuz, yanları bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.